Herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma, Muazzez'in mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tarifle sizlerleyim. Bugün evde yapılabilecek en güzel, en lezzetli, pratik bir şekilde kelebekli yaş pasta yapıyoruz. Kelebek şeklinde. Umarım beğeneceğiniz bir tarif olur. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. İlk önce 5 adet yumurta beyazını karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine 1 çimdik, böyle çok az olduğu için 1-2 çimdik kadar tuz ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Yumurta beyazıyla sarısını ayırıyoruz. Beyazların içerisine hiçbir şekilde yumurta sarısının karışmamasına dikkat edelim. Çok güzel köpürmesi adına. 1 su bardağı toz şeker kullanıyoruz ama yarısını beyazlar içerisine ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Yumurta beyazları köpük köpük olana kadar güzelce çırpıyoruz. Yumurtalarımızın oda ısısında olmasına dikkat edelim ki benimki oda ısısında çok fazla sarılar beklediği için bazıları dağıldı. Güzelce yumurta sarılarımızı çırpıyoruz. Biraz rengi açılana kadar, yani ona yavru ağzı dediğimiz. Kalan yarım su bardağı şekerini de içerisine ekleyip eriyene kadar çırpıyoruz. Yumurta sarılarımızı güzelce rengi açılana kadar yarım çay bardağı, dikkat edelim bunu arkadaşlar, kaynar su. Ama hepsini bir seferde eklemiyoruz ki yumurtalarımız da pişmesin. Yavaş yavaş kaynar suyumuzu ekleyip karıştırıyoruz. Burası da çok önemli bir püf noktası. Yumurta sarılarının rengi açıldı. Yavru ağzı dediğimiz renge büründü bu şekilde. Yani elimizde bir mutfak şefi varsa zaten çok daha güzel bir performans gösterecektir. İçerisine 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyip eliyoruz. Elemeden kullanmayalım arkadaşlar. İçerisine nemlenmiş ya da dağılmamış un, nişasta, kakao varsa içerisine girmesin ki ağırlık yapmasın. Güzelce tek yöne karıştırarak güzelce bütün malzemeleri harmanlıyoruz bu şekilde. Katı malzemelerimizi yumurta sarılarıyla karıştırdıktan sonra 2 seferde yumurta aklarına döküp tek yönde, yine dediğim gibi tek yönde karıştırıp köpüklerimizi söndürmemek adına buraya da dikkat edelim arkadaşlar. Karıştırırken metal kaşık ya da bir araç kullanmayalım. Ya bir spatula ya da bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Tek yön karıştırıyoruz ve kıvamını görüyorsunuz. Kaşığımızı içine sertçe vurmuyoruz. Burada da başka bir püf noktası arkadaşlar, çok az bir malzemeden alıp yağlı kağıdı tepsimizin içerisine eklemeden, bırakmadan önce sürüp yapıştırıyoruz ki fırında pişerken yağlı kağıt kalkmasın. Ben fırın tepsisinde pişirmeyi tercih ettim arkadaşlar. Dilerseniz aynı ölçüde 20'ye 26 santimlik bir pandispanya kalıbıyla da pişirebilirsiniz. Birkaç kere yere vurduktan sonra 170 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika içerisinde pişiyor arkadaşlar. Tabii aklınızda bulunsun, eğer ki çemberde pişirecekseniz pandispanya kalıbında daha geç pişecektir. Ben dediğim gibi pratik olsun diye bu şekilde bir kase yardımıyla yuvarlak çıkartacağım. Gerçekten çok güzel bir pandispanya oluyor. Kakaolu olduğu için de biraz dikkatli pişirelim ki altı da yanmasın arkadaşlar. Bu şekilde ben 4 parça 4 yuvarlak çıkaracağım için böyle bir tabak seçtim. Toplamda 4 kat çıkacağız. Siz daha ince yapmak isterseniz sadece 2 tane biraz daha geniş bir tabak, bir kapakta kullanabilirsiniz. Yavaşça etrafındaki pandispanyaları da bir tabağımıza alıyoruz. Onları başka bir seferde kullanmak için asla ziyan etmiyoruz. Şimdi sizlere pandispanyanın kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Tekrardan büyük yapıp dilimlere ayırmak zor oluyor gerçekten. Daha pratik olsun istiyorsanız bu şekilde tepside pişirip yuvarlak bir tabakla kesip böyle kat kat 4 parça pandispanya elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da güzel, çok da yumuşak bir pandispanya oluyor. Parçalarımız bu şekilde hazır. Bir tabağın içerisine
buzdolabı poşet ya da bir streç yardımıyla üst üste koyuyoruz ki araları da yapışmasın. Normalde bir gün dinlenmesi gerekiyor arkadaşlar pandispanya'nın, ama ben hemen 2 gün içerisinde pastamı bitirmek zorunda olduğum için aynı gün katlandırdım. Yumuşaklığına bakın arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabı poşetine kaldırıp onu tekrardan kullanıyorum. Hemen pastacı kremasını yapıyoruz. 500 ml süt, yarım su bardağı toz şeker, 1 adet yumurtayı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu verdiğim ölçüler gerçekten bir pastaya yetiyor. 1 yemek kaşığı kakaolu pandispanya kreması, pastacı kreması yapıyoruz. Ve 2 yemek kaşığı nişastayı da ekledikten sonra güzelce karıştırıp ocağın üstüne veriyoruz. İlk başta orta ateşte, sonra altını kısıp karıştırarak pişiriyoruz. Ve bu şekilde pastacı kremamız hazır. İçerisine 50-60 gram margarin ya da tereyağı, 1 paket şekerli vanilini ekledikten sonra güzelce çırpıyorum. Soğuyana kadar da üzeri kabuk tutmasın diye bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Ve normal bir krem şanti, 2 paketten krem şanti hazırladım arkadaşlar. Yine kakaolu çikolatalı bir pasta yaptığım için içerisine 60 gram bitter çikolatayı ben Marie usulü içerisine ekliyorum. Kakaolu krem şanti bulamadığım için beyazını aldım. Onu da alabilirsiniz. Yani daha mantıklı olur. Aslında ben bizim markette bulamadığım için sade krem şanti alıp çikolata ekledim. Biraz daha kahverengi gözüksün istiyorsanız içerisine kakao da ekleyebilirsiniz. Soğumaya bıraktığımız pastacı kremasını da biraz daha çırpıyoruz. 1 paket krem şantiyi de ekledikten sonra biraz daha çırpıyoruz ve bu şekilde daha çok lezzetlendirmiş oluyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor, lezzetli oluyor. Sıcakken koymayın, koyarsanız hani biraz daha kıvamı değişik olabilir. Bu şekilde güzelce çırpıyoruz ve sıkma torbasına alıyoruz. Geliyoruz katlandırmasına. İlk pasta altlığına çok az döküyoruz. Üzerine 1 kat pandispanya bırakıp kremasından ekliyoruz. Alta koymamızın sebebi de kaymasın diye. Ve bir spatula yardımıyla düzeltip üzerine ben bitter çikolatayı küçük küçük doğradım. Draje varsa ya da elinizde hangi malzeme varsa, hangi malzemeyi, hangi çikolata çeşitlerini seviyorsanız içerisinde kullanabilirsiniz. Tekrardan biraz daha krema sürüp pandispanyayı bırakıyorum. Pandispanyayı da çok az sütle ıslatıyorum arkadaşlar. Ben şeker kullanmadım. Dilerseniz 1 yemek kaşığı 1 su bardağı süte karıştırıp dökebilirsiniz. Hem mayhoşluk hem de lezzet versin diye ben renkli olarak buzdolabında erik saklamıştım. Erik marmelatı yaptım. Onun da malzemeler listesini kısmında hepsini yazıyor olacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Tekrardan 1 kat pandispanya, krema, çikolata ve son kat bu şekilde. Ben başka meyve kullanmadım. Dilediğiniz meyveleri de kullanabilirsiniz. Son üzerindeki pandispanyaya kremadan sürmüyoruz. Etrafını güzelce düzeltip böyle bir buzdolabı poşetiyle kapatıp bir pandispanya kalıbıyla sıkıp 1 gün buzdolabında 1 gece bekletiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Pastanın tutması, hani hemen düşmemesi adına, lezzetlenmesi adına 1 gece bu şekilde buzdolabında bekletiyoruz ve 1 gün sonra açıyorum. Ve gördüğünüz gibi yuvarlak, bu şekilde istediğiniz şekli verip yuvarlak pasta da yapabilirsiniz. Ama ben kelebek pasta yapıyorum. Yuvarlak pastadan nasıl kelebek pasta yapıyoruz onu öğreniyoruz arkadaşlar. İlk önce ortadan 2'ye ayırıyoruz. Eşit bir şekilde kesmeye dikkat edelim. Birazcık ayırıyoruz ve tam ortasından bir üçgen çıkartıyoruz. Çok az, büyük de değil. Bu parçaları alıp bir kenara ayırıyoruz. Evde çoluk çocuk varsa hemen verebilirsiniz tadına bakmaları için. Aynı şekil diğer taraftan da bir üçgen şekli kesip şeklini veriyoruz ve pastamızı dikkatli bir şekilde bir parçasını alıp ters çeviriyoruz. Yani yönünü ters çeviriyoruz bu şekilde. Aynı kalan diğer parçamızı da yönünü ters çevirip yan yana bıraktığımızda artık yavaş yavaş kelebek şeklini alıyor arkadaşlar. Bu şekilde bile görüntüsü gerçekten çok güzel ve çikolatalı hazırlamış olduğumuz krem şantiyi sürüyoruz. Artık her gelecek şekilde. Burada çok nizami sürmenize gerek yok. Her yerine gelsin zaten bir spatula, bir düzeltici yardımıyla da yerine
gezdirmemiz gerekiyor ve düzeltiyoruz. Bu şekilde artık dış kaplamasını da yapıyoruz. Dediğim gibi krem şantinin rengini biraz daha kahverengi olsun istiyorsanız biraz daha kakao da koyabilirsiniz çırparken krem şantinizi. Gerçekten yani çikolatalı denemediyseniz krem çikolatalı denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra yani ilk defa benden duyduysanız denedikten sonra da yorumlar kısmında bana bildirirseniz çok sevinirim. Sizin güzel yorumlarınız, değerli yorumlarınız gerçekten sizler benim için çok değerlisiniz. Aynı şekilde yorumlarınız da çok değerli ve kelebeğimizin başını ve gövdesini yapıyoruz. Aynı kalan krem şantiyi kullanıyoruz. Dilerseniz başka bir renk olsun diye farklı bir krem şanti de kullanabilirsiniz. Başını gövdesini yaptıktan sonra artık bir sıkma duyusuyla kelebeğin etrafını ve alt kısmına krem şanti sürüyoruz. Ve elinizde ne varsa artık süsleme tamamıyla sizlere kalmış. Ben biraz renkli drajeler kullandım ve renkli şekerler kullandım. Şekil boncuk şekerler kullandım. Ve pastamızın son hali. Gerçekten görüntüsü de bir tarafa, lezzeti o kadar güzel oluyor ki. Çocuklarınıza, sevdiklerinize, kendinize, doğum günlerinde kendi pastanızı, onların pastasını siz yapabilirsiniz. Çok güzel bir hem emek veriyorsunuz, hem çok lezzetli, hem çok sağlıklı, ne yediğinizi biliyorsunuz, hem de karşınızdakini çok sevindirecek bir hareketi bence. Bu şekilde gerçekten tamamıyla püf noktalarıyla, kıvamıyla sizlere gösterdim. Açıklamalar kısmında da yazıyorum. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım videomu beğenir, bana destek olursunuz. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tarifte başka bir lezzet dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen.